Hoş geldiniz Derin Universe sakinleri. Bu bölümün konusu yeni serimiz PR'ına kandık. PR'ına kandık. Bu PR denince ve İşte diziler, filmler, PR, kötü filmler nasıl PR'lanıyor, hani PR ekibi nasıl çalışıyor, pazarlamaları nasıl oluyor diye düşünürken benim aklıma şöyle bir şey geldi. Genius ben. PR'ı çok iyi olan ama içeriği kötü filmleri ve dizileri konuşmak istedim sizinle. Ve bunu ilk düşündüğüm anda aklıma gelen film Twilight'tı arkadaşlar. Çünkü şu anda son dönemde göreceğiniz üzere çok fazla love triangle trope var. Ve her filmde, dizide, çoğu filmde ve dizide görüyoruz bu love triangle tropu. Aşk üçgeni tropunu bütün çoğu film ve dizide görüyoruz. Ve bunun atalarından biri olan Twilight konuşmak istedim. Hem çok halen daha konuşulan, halen daha izlenilen, halen daha adı geçen bir proje ve izleyicisi de bunun farkında, çok kalitesiz bir film serisi. Neden bu hale geldi? Nasıl bu hale geldi? Biraz onu konuşalım istedim. Twilight bir sinemasal kalitesiyle öne çıkmış bir film serisi değil arkadaşlar. Daha çok bir komünite oluşturmasıyla, bir bağımlılık, bir bağlılık duygusu insanlarda oluşturmasıyla halen daha çok konuşulan bir film serisi. Çünkü bir community yarattı. Daha az önce de söylediğim gibi şu anki o Love Triangle aşk üçgeninin hype DNA'sında Team Jacob, Team Edward var. Bunu söyleyebiliriz. Burada kalitesiz olarak nitelendirdiğimiz şeyler ne? Biraz bunu açalım. Yani Twilight'ın senaryosal anlamda, hikaye anlamında da, kitabı da çok edebi bir eser olmamakla birlikte filmi de senaryo ve diyaloglar anlamında çok zayıf. Oyunculuklar da keza öyle. Oyunculukları izlediğinizde ilk fark edeceğiniz şey aşırı ciddiyet, aşırı. Yani bir Yeşilçam filminde görebileceğiniz oyunculuk biçimini aslında bu filmde görebilirsiniz. Bu film serisinde. Kalitesiz olmasının nedenlerinden biri de bu. Görsel dil. Şimdi arkadaşlar, görsel dil dediğimizde aklınıza Twilight'ta ilk akla gelen büyük ihtimalle mavi tondur. Çünkü ilk filmin tamamı gri ve mavi tonda geçiyor. Ki vampir filmi olmasına rağmen mavi seçilmiş olması, soğukluk, işte donukluğun teması. Aslında bir indie film yapılmaya çalışılmış. Ama konu ve senaryo ve diyaloglar buna izin vermediği için çok da öyle bir film olamamış bir film. Hiç olamamış öyle bir film zaten de. Ton tutarsızlığına gelelim. Bu film serisindeki ton tutarsızlığı da bu film serisinin kalitesiz bir film serisi olmasının en büyük nedenlerinden biri. Çünkü senaryo o kadar, diyaloglar ve senaryo o kadar tutarsız ve o kadar basic kaçıyor ki ve karakter motivasyonları o kadar düşük ki, karakter motivasyonları ana karakter kızımızda bile yok. Karakterin motivasyonu verme şekli filmin sıfır. Bu ton tutarsızlığı da zaten buradan kaynaklanıyor. Romantik mi? Dark romance mi? Yoksa daha aile kalınlara kaçıyor? Böyle aynı zamanda korku gerilim tarzına azıcık göz kırpıyor. Ama her sahnede farklı bir tondan ilerlediği için filmin geneline baktığımızda birbirinden apayrı parçaların oluşturduğu bir uyumsuzluk var. Zaten bu uyumsuzluğun aslında sevilmesi cringe haline geldi ve cringe'likten dolayı insanlar birbirleriyle bağlandı, izleyicileri. Biz şunu diyebiliriz, bu kadar cringe'liğe rağmen Twilight'ın bu kusurları onu batırmak yerine bayağı bir tam tersine bir kişilik verdi gibi bir şey oldu bu seyirciye ve kitabın, zaten kitap uyarlaması olduğu için belli bir base'de belli bir fandoma zaten hitap ediyorlardı. Bunu biliyorlardı. Ve onlar film çektiler aslında. Yani şöyle söyleyebiliriz Twilight için.
cringe kelimesini bir marka haline getirdi. Bunu ilk yapan filmlerden, ilk yapan projelerden biri de bu ki şu anki hani bu fast food gibi aşırı fazla dizi film çıkması ve aynı zamanda çok cringe ve çok creepy dizilerin bu kadar tutuyor olmasının altında Twilight'ın o zamanlar kullandığı stratejiler yatıyor bence. Neden bu filmi izliyoruz? Yani bu film niye cringe'in şahı haline geldi bu film serisi? Biraz bunu konuşalım. Film ironi yapmıyor bir kere. Çok düz. Filmi anlamama olasılığı zaten yok. Filmin her yeri aşırı uyumsuzluk ve biraz da kalitesizliği bir noktadan sonra seyirciye samimi gelmeye başladı diyebiliriz. Ve bu yüzden seyircinin bunu alıp hani böyle cringe de olsa boş zamanlarında izlediği bir film haline geldi. Çünkü akıl gerektiren bir film değil. Kafam boş, bomboş izleyebileceğim bir film. Her bir nokta mimlenebilir sahneler. Bu ne demek? Muse ve beyzbol sahnesini ele alalım. TikTok-vari sahneleri, o dönem TikTok yoktu galiba. Ama aslında TikTok-vari o sahneler o filmin şu anda da çok konuşulabiliyor olmasını ve halen daha izleniyor ve halen daha guilty pleasure noktasında duruyor olmasının sebeplerinden de biri. Nostalji döngüsü tabii ki şu anda da Marvel'la da birlikte bunu görebilirsiniz. Nostalji hissiyatı vermek seyirciye aşırı hype şu anda. Korona döneminde de aşırı fazla izlenen bir film oldu. Pandemi TikTok'ta bu filmin daha fazla konuşulmasına sebebiyet verdi. Ve bu filmi yeni jenerasyona da tekrar hatırlattı. Her sene zaten aslında tekrar cringe denilerek aslında hatırlatan ve jenerasyonlar arasında geçiş yapan bir film. Ve aslında bu işte komünite oluşturma mevzusu burada devreye giriyor. Öyle bir komünite oluşturdu ki kendine, o komünite zamanla kendilerine başka komüniteler buldu ve o komüniteler de bunun içerisine, bu toplumun içerisine, Twilight fandom'ın içerisine girdi ve bitmeyen bir sirkülasyon oluştu. Her zaman söylediğim gibi bu filmin yani genel anlamda film PR pazarlama stratejilerinin hatta pazarlama stratejilerinin en iyileri genelde tüketeni kendisine dahil eden pazarlama stratejileri, en doğru pazarlama stratejileri genelde. Ve bu bir filmi izleme olayındansa bir etkinlik, bir olay haline getiren filmlerden biri. Ve o cringe'lik olayı aslında şuna dönüştürdü. Kötü ama birlikte izlediğimizde efsane. Yani bu mentaliteyle aslında bu kadar çok izleyici halen daha bu filmi konuşabiliyor. Çoğu insan bu utanç duygusu altında birleşebiliyor. Elbette Love Triangle Twilight'la başladı diyemeyiz ama modern pop kültürde onun yerini de hani ana akımdaki yerini de takım savaşlarını getirmesi açısından vesaire yadsınamaz. Ve Team Edward, Team Jacob olayını şu anda Team Jeremiah ve Team Conrad olayı aslında çok benziyor. Yeni çıkacak çok fazla young adult filmler ve dizilerde de hep bu tip şeyler var. İzleyiciyi aslında ana başrolün yerine koyup sen kimi seçerdin ne getiriyor. Ve bu filmler, diziler genelde kime hitap ettiklerini çok iyi bilinen filmler, diziler. Pazarlama bölümüne geçelim. Çünkü zaten bu videomuzun konusu biraz daha bu pazarlamanın ne kadar etkili olduğu ile ilgili. Bu arada pazarlamada etkili olmak, PR pazarlama mevzusunda etkili olabilmek demek sadece çok kaliteli bir şey ortaya çıkarmak demek anlamına gelmiyor. Çok fazla insana, çok fazla döneme hitap edebiliyor hale getirmek bir projeyi, pazarlamada başarılı olmuşsun demek. Ve bu yüzden de Twilight pazarlamada çok başarılı bir film. Doğru yaptığı şeylerden bir tanesi ve bence en büyüğü, hedef kitlesini çok doğru benimsemiş olması. Çok doğru bir şekilde belirlemiş ve benimsemiş olması. Hedef kitlesi ne? Genç kadınlar, genç kızlar. Ve bundan utanmadı aslında Twilight. Pazarlama sürecinde de bundan utanmadılar ve çünkü o dönem Hollywood için genç kızlar, genç kadınlar hedef kitle olarak var olan ama çok da önemsenmeyen bir kesimdi. Ama işte Twilight'ın tam olarak kendini farklılaştırdığı nokta pazarlamada bu nokta. O dönemde Hollywood'da önemsenmeyen kitleyi alıp başrole koydu. Ne kadar kalitesiz olsa da onlara hitap ettiğini bilerek bir pazarlama stratejisi uyguladı.
Yani Twilight'ın pazarlamasında bu hikayeyi sevmek eşittir senin kimliğinin bir parçasıymış haline getirdi. İnsanlarla bağ kurarken de Twilight seviyor olup olmamak senin bağlanma sebebin haline getirdiler. Yani sebeplerinden biri bir bağ kurmak, bir insanlarla o utançlık çerçevesi altında birleşiyor olmak, saf duygularla bağlanmak haline geldi. Komünitesini bunun üzerine kurdu Twilight. Şimdi serinin yükselişi aynı zamanda çok şanslı bir döneme denk gelmiş bir film serisi olması da çok etkili. Bunlardan biri de sosyal medyanın fandom kültürünü aslında en etkili kullanmaya başladığı, sosyal medyanın en popüler olmaya başladığı ilk çıkış zamanlarına denk geldiği için bu film ve sosyal medyada tam olarak aslında ekran üzerinden arkadaşlık döneminin de yükselişine neden olduğu için Twilight bu ekosisteme çok uyan bir filmdi. O pazarlama stratejisini aynı şekilde sosyal medyaya entegre edebildi. Bu da zaten film serisinin neden halen daha konuşulmasının sebeplerinden biri oldu. O dönemler MySpace gibi mecralar vardı. İşte bu mecralar zaten evinde yalnız olan insanların birbirleriyle arkadaşlık kurmasına sebebiyet verdiği için ve Twilight de aynı zamanda o evde oturan, çok arkadaş edinmeyen ve biraz daha asosyal, bu arada kötü bir şey değil çünkü ben de çok sosyal bir insan değildim. Bu insanların birbirleriyle bağ kurmasına aslında odaklandı. Önceden de söylediğimiz gibi pazarlama stratejilerinden diğer bir şey de olay haline getirmiş olması Twilight'ı. Halen daha Midnight gösterimleri oluyor, özel içerikler üretiliyor, sürekli gündemde tutabilecek ve yeni jenerasyonla bağ kurabilecek çok fazla sosyal medya kullanımı var. Bunlardan biri de bu filmin halen daha konuşuluyor olmasının sebebi. Estetik branding dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şimdi bu estetik branding, markalaşma zaman içerisinde gelişen bir şey. Filmin o cringe'liğinin aslında o dış dünyasının, görsel evrenin, o orman, mavi ton, işte Pacific Northwest depresyon hali Bella'nın. Bu gibi estetik görünümü zaman içerisinde branding, yani bir markalaşma haline geldi ve bu markalaşmayı kabul etti ve o markalaşmayla birlikte devam etti bu film serisi. Bu yüzden de yani varlığını yanlış anladılar bizi. Biz aslında çok kaliteli bir film çektik gibi bir yerden değil. Evet, haklısınız. Bayağı creepy, cringe bir film çektik bizi kabullenip. Ama biz genç kızlarımıza çektik. Seviyorlarsa seviyorlardır. Bitmiştir. Getirdi. Ve onlara pazarlamayı hep sürdürdüler. Bu da zaten aslında niye başarılı film serilerinden biri olduğunu göstergesi. Milyarlarca dolar kazandı sonuçta. Şimdi gelelim. Pazarlama bittiğine göre, pazarlaması ile ilgili konuştuğumuza göre bu film serisinin diğer asıl gerçekten sorunlu yerlerinden biri bence kesinlikle senaryo ve hikaye. Hikayenin çok yanlış bir yerden, çok yanlış bir bakış açısıyla anlatıldığını düşünenlerdenim. Çünkü romantize edilen bir toksik aşk var orada. Bunu zaten çoğu izleyen de bunu fark etmiştir. Karakterler, erkek karakterler genelde hep aktif bir konumdayken, yani etken konumundayken, kadın karakter hep edilgen durumda. Ve asıl hikaye Bella ile başlamasına rağmen biz bu karakterin en küçük bir erkek karakter tarafından bile olsa hep etkilenerek hikayesinin devam ettiğini görüyoruz. Evet, hayat etkilemek ve etkilenmekle dönen bir şey ama bu çok dengesiz verilmiş. Yani sadece Bella edilgen bir konumda. Edward ya da Jacob ya da Bella'nın babası o konumda değil. Bella'nın karakteri aşırı salak. Yani bu kadar düzgün konuşabildim. Gerçekten çok salak. Yani moron ötesi moron. Bu kadar, yani Edward neydi, bir tane sahne vardı. Edward işte biz ailemle taşınacağız diyordu. Bella da sorun olmayacak, kendisinin de geleceğini çok utanç verici. Kendisinin de geleceğini düşündüğü için Edward'a diyordu. İşte biz gidersek işte anlaşılmaz mı? Ne zaman gideceğiz? Beni ne zaman alırsın falan. Edward da diyordu. Ben gideceğim. Bella da en sonunda şöyle bir şey diyor. Niye, sorun bende mi? Ya evet ya, yani
Vampir ya. Vampir ailesi. Adamın ailesi vampir. Adam vampir. Ve artık hani ortaya çıkmamaları gerekiyor. Ve bu risk varken gitmeye karar veriyorlar. Ve sen dönüp de sorun bende mi diyorsun? Evet, sende gerizekalı ya. Gerçekten sende. Ya bu kadar moron bir kadın karakter olabilir mi ya? Ve ana karakter. Sen onu alıp posterde benim gözüme soktuğun karakteri ya salak bir kadın karakter ya olmuyor mu? Tabii ki de var. Kadınların da salağı var. Tabii ki de var. Burada cinsiyetçilik yapmayalım. Kadının erkeğin fark etmeksizin salağı var. Ama hikayede hiç mi yani hep erkekler çok daha mantıklı bir noktada duruyor. Yani hep ve gerçek dünyada işte burada ayrılıyoruz gerçek dünyadan. Tamam, vampirler de gerçek dünyada yok ama ben azıcık benimseyebilmem için bu hikayeyi, birazcık kendimi yerine koyabilmem için kadın karakterin azıcık bir IQ belirtisi göstermesi gerekiyor. Ya, Azıcık. film serisi genç romantizmi biraz daha tehlike adı altında erotize ediyor. Ve yani oradaki bad boy dediğimiz Edward karakteri aslında bad boy değil ama işte yasak aşk, forbidden love. Yani hani vampirle onun insanla aşkı, yiyecek aşkı. Bu bad boyluk gibi aslında bir hissiyat verdirdiği için seyirciye sanki güzel, çok doğru bir şeymiş gibi. Ve yani şimdi düşündüğümde Edward 200 yaşında falan abi. Ve Bella malı gidip diyor ki ben senden şimdi yaşlı mıyım? Ya çok utanç verici ya. Böyle şey gibi hissediyorum Bella izlerken. Yanımda bir kız arkadaşım var ve o kadar salak saçma konuşuyor ki sevgilisiyle. Ve bacım dur. Dur diyesim geliyor yani. O kadar utanç verici bir. Ben hep geçiyorum buraları bu arada. Bu film serisini mesela şimdi izlemek istesem geçerim. Çok izlediğim bir film serisi değil açıkçası ama izlediğimde hep geçerim böyle sahneleri. Arkadaşlar bildiğiniz üzere burada yani yapmaya çalıştığım şey birazcık filmin genel hatlarıyla neden bu kadar popüler olduğu bu videonun konusu. Bu PR'ına kandık serisi için bu tip filmler, diziler önerileri bekliyorum sizden. Benim kafamda çok var. Bunlardan sonuncusu Wicked. Kesinlikle. Yani bu kadar PR bombardımanının olduğu ve bu kadar boş müziklerin olduğu çok az bir müzikal. Yani müzikal çok severim. Ona rağmen beni dahi alamadı. Çok yani en kötüsünden en büyüğüne kadar hepsini izledim neredeyse. Ve bunun müzikleri neyse. Bu gibi filmlerin hani böyle yorumunu, analizini birlikte burada böyle konuşalım. Siz de yorumlara yazın istiyorum. Böyle bir ortam oluşsun istiyorum. Bu bölüm bu kadar. Bu video. Kısa bir video olacak zaten. Çok uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Yorumlarda bekliyorum. Önerilerinize hepsine bakacağım. Tartalım. Belki bir poll açarız Instagram'da. Instagram ve TikTok'ta Derin Universe olarak varım. Takip etmeyi unutmayın. Hep oradan haber veriyorum bu tip şeyleri. Oradan işte poll açıyoruz. İşte anket başlatıyorum, ona göre videolar çekiyoruz vesaire ve orada bütün yorumlarınızı DM'den bana attığınız bütün her şeyi okuyorum. Bazen konuşuyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. O yüzden oradan da Derin Universe'de, Instagram'dan Derin Universe ve TikTok'tan da Derin Universe, hepsinden Derin Universe takip etmeyi unutmayın. Abone olun lütfen, rica ediyorum. Bu videodan sonra şöyle küçük bir abone olup tıklarsanız sevinirim. Like, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike, ne varsa yorumlarda bütün eleştirilerinizi bekliyorum. Görüşürüz. Bye bye.